Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle 5 motifli bir el çantası çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi isterseniz tutkalayarak, sertleştirerek benim yaptığım şekilde kullanabileceğiniz, isterseniz herhangi bir işleme maruz bırakmadan ördükten sonra direkt kullanabileceğiniz bir çanta olacak. Çanta olarak kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Masaüstü dekoratif bir ürün olarak da kullanabilirsiniz. Motifler halinde örüyoruz. Çok az bir kağıt iple birleştirmemizi yapıyoruz. Şöyle alt tarafını da göstermiş olayım. Ve çok kısa sürede pratik bir şekilde bitireceğimiz bir ürün olmuş oluyor. Ben hemen ölçülerini de size vermiş olayım. Şöyle ölçülerine de bakalım. Şöyle tamamlandıktan sonra ben biraz şekillendirdiğim için biraz topladı. Yaklaşık olarak 20 santim diyebiliriz. Şuradan ölçeyim hatta size. Şöyle 23 santim yaklaşık olarak. Dediğim gibi 5 adet motif örüyoruz. Bu şekilde de ölçülerini görmüş olduk. Şöyle iç kısmını da göstermiş olayım. Malzemelerimize geçmeden önce de ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlarım. Malzeme olarak şöyle 4 numara tığ yardımıyla tamamını örebilirsiniz. Ya da küçük bir tığ numarasıyla da gevşek bir şekilde motiflerinizi tamamlayabilirsiniz. Ben motifleri daha küçük bir numarayla öreceğim. Biraz bol bırakarak ardından kağıt ipte ve yukarıda da 4 numaralık bu tığımı kullanacağım. Yaklaşık olarak 100 gram bir pamuklu ipimiz gitti. Zaten kağıt ipi çok az kullanacağız. Dilediğiniz renklerde tercih edebilirsiniz. Hazırsanız o halde hadi başlayalım. Göbeğini yapmaya başlayacağız. Kahverengi ipimizle şöyle sihirli halkamı yapacağım. Parmağım ipimi doladıktan sonra halkanın içerisine sık iğnelerimi doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane dolduruyoruz arkadaşlar. Halkamızı şöyle sıkıştıralım ve kapatalım. Hiç bilmeyenler için detaylı sihirli halka nasıl yapılır anlatımım da mevcut arkadaşlarım. Onu da ben açıklamalar kısmına ekleyeyim. Şimdi ilk ilmeğimizin içerisine şöyle ilmek kaydırma yaparak, yani ne yapacağım? Şu ipi de arada yürütmek için şöyle alıyorum. İlmeğimi şöyle çekeceğim içinden ve şöyle zincirle kilitleyeceğim. Şimdi bu sıra üzerine biz dolguları yapmaya başlayacağız. Pıtırcık diyeyim. Birinci pıtırcığımızı yapalım. Şöyle 1 sayıyorum. Aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 aynı yere batıyorum. 4 defa doldurduk. Şöyle baş parmağımla tutuyorum. Bunları tutuyorum kaçmasın. Buradaki ipi tığımın kancasıyla içinden geçirip kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum tığımın. Aynı yere batacağız arkadaşlar. Arttırma yapacağız çünkü çift çift gideceğiz. 16 tane elde edeceğiz. Şimdi aynı yere şöyle 4 tane daha dolduracağım. Merak etmeyin, doluyor. 1 2 şöyle 3 ve 4. Evet. Hepsini bir bakın şöyle tutuyorum. İpi içinden geçiriyorum. Bir tane ilmek alıp kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir tanesinin içine 2 tane yaptık. Emin olamazsanız şimdi sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geriden geldim, saydım. O zaman şurayı kullanacağım. Başına doluyorum. Bir sonrakine atlıyorum. 1 2 3 4 tane dolduruyorum, tutuyorum, hepsini bir kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum, başına doluyorum, aynı yere yine bir dörtlü pıtırcık yapacağız. 1 2 3 4 kapatıyorum, 1 2 zincir çekiyorum. Bakın, bir tane ikili, bir tane daha ikili, 2 tanesini yaptık. Şu aradaki ilmekleri kaçırmamaya mutlaka özen gösterin arkadaşlar. Sayımızı doğru kurmamız gerekiyor. Her seferinde geriden başlayarak sayarsanız da doğru elde edersiniz. Biz şimdi kaç tane kullandık mesela? 2 tanesini kullandık. 2 burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şunu kullanmamız gerekiyor. Başına doluyorum ve hemen buraya batıyorum.
Arada çünkü kaybolma ihtimali çok yüksek ve sayımız eksik olursa da motifimiz yanlış kurulur. Üst sıralarda problem yaşarız, hatta sökmek zorunda kalırız. 4 tane doldurup kapatacağım. Şöyle alayım hepsini. Bakın buradan tuttuğum için dağılmasını engellemiş oldum. Hepsini kapattım. 1-2 zincir çektim. Bakın bu tek. Hemen aynı yere batıyorum. 1 2 3 4. Hepsini kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Şimdi biz kaç tane kullandık? 1 2 3 tane ilmeği kullandık. 4 5 6 7 8. Bakın tığ şuradaki, başına dolamışım. Şu değil. Şurada arada var. Bakın. Şöyle açtığınızda görebileceksiniz. Hemen yanındaki. Şunu da arada yürütüyorum. Kaybolsun örgü içinde diye. 1 2 3 ve 4. Hepsini bir kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Bu tek. Hemen dibine batıyorum. Aynı yere yapıyorum. 1 2 3 4. Evet. 1 2 1 2 3 4 tane kullandık. 5 6 7 8. Hemen şu aradaki dibe batıyorum. Dört tane dolduruyorum. Kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hemen yapalım. Evet, tamamladık. 1 2. Şimdi sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane dolum pıtırcık elde etmiş olduk. 8 tane sihirli halkanın içerisinde 8 tane sık iğne doldurmuştuk. Üstüne hepsine çift yaparak 16 sayısını elde ettik. Şimdi şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum buraya. Şöyle bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Çünkü kahverengi iple işimiz bitti. Şöyle arkaya alıyorum. Şöyle bir düğüm yapalım. Zincir gibi. Ve iplerin arasından çekelim bunu. Ben örgü yaparken örgü esnasında ipleri kaybetmeyi seviyorum arkadaşlar. Hepsini sona bırakmayı tercih etmektense böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi şunu da hemen şöyle kaybedelim. Evet. Şunu da şuradan alalım. Tamam. Şimdi şöyle bir motif elde etmiş olduk biz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Sarı renkli ipimizle devam edeceğiz. Sarı ipimi aldım. Şöyle bir kilitleme yapayım. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Şuradan başlayalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bu sırada? Şöyle V'lerimiz oluştu. Çift yaptığımızda dikkat edersek. Şunlar araları, şunlar V'leri. V'ler üzerine yine V yaparak devam edeceğim. Hemen şuraya ipimi kilitleyeyim. Şöyle bir zincirle kilitlemiş oldum. Bunu saymayacağım tabi. Şimdi bir uzatıyorum ipimi. Elimdekini bir sayıyorum, tığımdakini. 1 2 3 4. Şimdi kapatıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere batacağız. 1 2 3 4 tane dolduracağız. Başına dolayıp yan tarafa geçeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane dolduracağız, kapatacağız. Ne yaptım? V'mi yaparken araya 2 tane zincir çektim. Diğerini atlarken herhangi bir işlem yapmadım. Tekrar yapalım. Şimdi V yapacağım, atlayacağım. Zincir çekmiyorum, başına doluyorum. Şunu arkaya atalım. Bir sonrakine 1 2 3 4 tane dolduruyorum, kapatıyorum. V yapacağım için 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1 2 3 4 tane dolduruyorum. Şimdi V yaptık.
Bir arttırma bir ör gibi düşünelim. Bir arttırmamızı yaptık, bir öreceğiz. O yüzden zincir çekmeden atlıyorum yandakine ve 4 tane dolduruyorum. Kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki V'nin içerisine atlayıp V yapacağım. 4 tane dolduruyorum. Kapatıyorum. Burada V yapacağım, arttıracağım. O yüzden 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi V'min diğer kanadını yapacağım için 4 tane daha dolduruyorum. Şurada ipimizin tek telini çekmişiz. Onu hemen düzeltelim. Bakın ne yaptım? Bir arttırdım, bir ördüm. Bir arttırdım, bir ördüm. Bir arttırdım, bir öreceğim. Zincir çekmiyorum. Hemen yandakine atlıyorum. 4 tane dolduruyorum, kapatıyorum. Zincir çekmiyorum, bir yandakine atlayacağım çünkü. 4 tane dolduruyorum, kapatıyorum. Burada ne yapacağım? Arttırma yapacağım. O yüzden 2 tane zincir çekiyorum. 4 tane de dolduruyorum. Bakın bu şekilde ilerletiyoruz. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sadece V'leri yaparken aralarında 2 tane zincir olmuş olacak. Hepsinde 4'er dolum var. V yapacağım için şimdi burada mesela 2 tane zincirimi çektim. V'min diğer kanadını çalıştım. Şimdi tekliğe ulaşacağım. Çalışacağım. Yan tarafa geçiyorum. V yapacağım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi tek yapıyorum. Şimdi V yapacağım. Yan tarafa atladım ve kurmaya başladım. Şöyle ipimi çekeyim. 1 2 zincir çektim. Aynı yere doldurmalarımı yaptım. Sıra başına kadar birlikte gelelim. Tamamladık sayılır. 4 kez doladım. Bir tane yaptım ve V'yi oluşturacağım şimdi. 4 tane araya 1 2 zincir çekiyorum. V'yi bitirdim ve son. Bakın bir artırmayla başlamıştık. Arttırmamız var ve şimdi arada bir tane tek olması lazım. 2 3 şöyle hemen ipimi aldım. 4. Bakın teki de yaptık. Hemen ne yapıyorum? Buraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi bir sayalım, bir kontrol edelim. Kaç tane yapmışız? Onları bir görelim arkadaşlar. Şimdi arttırmayla başlamıştık. Bir arttır, bir ör yaptık. Kaç defa tekrarladık? 1 2 3 4 5 6 7 8 kez. Neden 8? Çünkü 8 sık iğne ile başladık. Çift yaptık hepsine. Bir tek bir çift yaptık. Bu şekildeki sistematikle devam ettiğimizde sihirli halkamız kadar tekrarını sağlamış oluyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane pıtırcık elde etmiş olduk. 16 tane doldurmuştuk. 24 tane doldurduk. Şimdi devam edeceğiz ama bununla devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sarı ipimizi öncelikle bir keselim. Yeşil iple devam edeceğim. Birazcık örgü stilimizi değiştireceğiz. Şöyle bir yandakinden aldım. Tekrar geri geldim. İçerisinden geçirdim. Şöyle şuradaki hangi ilmeği kullanayım? Hangisi daha müsait bir bakacağım. Oraya düğümleyeceğim çünkü. Şöyle alabilirim. Şöyle bir düğümlüyorum. Şöyle bir ipimi içeriye çekeceğim. Evet. Bu işlemi iğne ile de yapabilirsiniz. Tığınızın kancasının iplerinizin aralarına zarar vermemesine dikkat edin. Evet. Şimdi tamamlamış olduk. Bakın motifimiz de bu şekilde. Örerken elinizi gevşek tutun. Çok sıkı yapmayın. Aynı görüntüyü alabilmek adına diyebilirim. Şimdi yeşil renkli ipimi alıyorum.
Şöyle alayım. Yeşille devam edeceğiz. İpimi kilitliyorum. Şimdi arkadaşlar trabzanla devam edeceğiz. V'lerimizin ortasında yine V yapacağız ama hepsinde yapmayacağız. Onların sayılarını ben şimdi belirteceğim size. Öncelikle bir V'nin ortasından şöyle ilmeğimi alayım, buraya sabitleyeyim. Evet. Şimdi trabzan yapacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üçlü trabzanla çalışacağız. Çok fazla sıkı yapmayın. Gevşek örmeye çalışın. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane üçlü trabzan oldu diye sayıyorum bunu. 1, 2 zincir çekiyorum arada. Aynı yere batıyorum. 1, üçlü trabzan. İkinci üçlü trabzanımız. İkişer tane üçlü trabzan kullanacağız. Sağında ve solunda arada 2 zincir çekeceğiz. Şimdi diğerlerine atlayarak devam edeceğim. Aradan zincir çekmiyorum arkadaşlar. Üçlü trabzan yapıyorum. Buraya da 2 tane. Zincir çekmiyorum. Bir diğerine atlıyorum. Şöyle arasını kontrol edin. Tam arasına battığınızdan emin olun. 1, 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Peki bunu kaç defa yapacağız? 1, 2, 3 defa yaptık. 5 defa tekrar edeceğiz. 1, 2, üçlü trabzan çalıştım. 4. Bir sonrakini de yapalım. Ve 5. Arada 5 tane ikişer üçlü trabzan çalıştım. Şimdi ne yapacağım? Başına doluyorum. Şuradaki bakın V'ye denk geldim. V'nin içerisine 1, 2 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2 zincir çekeceğim. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan çalışacağım. Bakın köşeler yapıyoruz. Şimdi yuvarlak motifimizi köşeli kare bir parçaya çevireceğiz. Burada bir V çalıştım. Burada bir V çalıştım. Arada 5 tane ikişer üçlü trabzan çalıştım. Şimdi devam edelim. Tekrar beraber yapalım. Şimdi ikişer üçlü trabzanlarımıza devam edeceğim. Aralarda zincir çekmeyeceğim. Bir tanesini yaptım. Diğerini atlıyorum. İkinciyi yapıyorum. Diğerini atlıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Diğer yandakine geçiyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Bir sonrakinde beşinciyi yapıyorum. Bakın 5 tane çalıştık. Köşe buradaydı. Şimdi yine bir sonrakine atlıyorum. V'nin göbeğine denk geldim. 1, 2 tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere 1, 2 tane üçlü trabzan çalıştım. Bakın. Birinci köşem, ikinci köşem, üçüncü köşem. Şimdi bundan bir kez daha tekrar edeceğiz. Hemen yapalım. 1, 2, 3, şöyle tam aradan 4 ve 5. yapıyorum. Şimdi atlıyorum V'min ortasına. 1, 2 tane üçlü trabzan, 1, 2 zincir, aynı yere 1, 2 tane üçlü trabzan. Bakalım sayılarımız denk gelecek mi? 1, yana atlıyorum. 2, yana atlıyorum. 3, bir sonrakine 4 ve bakın bir boşluğumuz daha var. Şöyle bir tane daha çalışınca 5.'ye ulaşmış oluyoruz. O halde ne yaptık? 4 tane köşe elde ettik. Bir tane V burada, bir tane V burada, bir tane burada, bir tane de burada. Şimdi ilmek kaydırmayla şu ilk trabzanın tepesine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ipimizi kesmeyeceğiz. Yeşil renkli ipimizle devam edeceğiz. Buradan başladığım zaman başlangıçlarım hatalı olur. Şimdi ne yapacağız? İlmek kaydırmayla bir sonraki trabzana geçin. Şöyle içinden geçirin. Ve V'nin ortasına ilmek kaydırmayla geçirip bir zincirle bağlayın. Şimdi bizim başlangıç noktamız burası olacak. Artık buradan devam edeceğiz.
Nasıl yapacağım? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 3 trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve burada da bir V oluşturuyoruz. Aynı işlemi buraya yapıyorum. Aralarda zincir çekmeden devam edeceğim. Bakın nereye atlayacağım? Şu ikişer ikişer yaptığımız trabzanlar tam ortasına, bu ikinin ortasına şuradan alacağım arkadaşlar. Bakın şuradan almayın. Tam arasından tam arasından 2 tane trabzan yapın. Başına alın, tam arasına şöyle tığınızı zaten gönderdiğinizde yoluna girmiş oluyor. Aralardan alarak yapacağız. Hepsinin arasına ikişer tane üçlü trabzan çalışacağız. Bu durumda tabii ne yapacağız? Sayımızı da arttırarak devam etmiş olacağız. Motifimizi biraz daha büyütmüş olacağız. İdeal sayımıza gelince, tarifimiz için uygun sayıya gelince motifimizi sonlandırmış olacağız. Bakın sayalım. Şu köşeyi de bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Bir alt sırada bizim 5 tanemiz vardı. Çiftimiz şimdi 6 tane oldu. Yine başına doluyorum ve V'nin göbeğine atlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. Baştan başa kadar tamamlamış oldum. Şimdi bu işlemi devam ettireceğim. Aynı şekilde tekrarlayacağım. Aralarda 6 köşelerimi yapacağım. Altlılarla devam edip buluşturacağım. Ve ilmek kaydırmayla buradan buraya atlayacağım. Buradan da göbeğine atlayıp zincirle sabitleyip 3 zincirle yükseleceğim arkadaşlar. Bir sonraki sıraya geçeceğim. Yeşil iple biz şimdi birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramıza başladık. 3 sıra örmüş olacağız. Üçüncü sıradan sonra da sıra kapamasını yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi aynı şekilde üçüncü sırayı da tamamlayacağım. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi tamamlamış olduk arkadaşlar sıramızı. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle alalım hatta trabzanın tepesinden. Bir sonraki trabzana ilmek kaydırma ve V'min ortasına geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Kilitliyorum. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bir sonrakinin arasına atlıyorum. Şimdi bütün trabzanların arasını kullanacağız. Bir sık iğne yapacağız. Bakın hepsinin arasını kullanıyorum. Başlarına batmıyorum. Şöyle aradan tığımı geçiriyorum. Şöyle. Yani şurayı kullanmıyorum. Şu araya batmıyorum. Şöyle tam ikisinin arasına batıyorum. Ve hepsine bir sık iğne yapıyorum. Ta ki bir sonraki köşeye gelene kadar. Hemen köşeye geliyorum. Ulaştım. Şimdi V'nin ortasına 1-2 tane sık iğne yapıp bir sonraki trabzanın arasına atlayıp bir sık iğne yapıyorum. Bütün hepsine şöyle el yordamıyla örgünüzde düzelterek devam edin. Bakın. Bu şekilde çalışmış olduk. V'lerin ortasına 2 tane sık iğne, diğerlerinin hepsinin arasına birer tane yapıp tamamlıyoruz motifimizi. Ve bu motiften toplam 5 adet örüyoruz. Şimdi ben diğer motifleri de öreceğim ve birleştirme ile devam edeceğiz arkadaşlar. Motiflerimizi tamamlamış olduk. 5 tane motifimizi ördüm ben. Şimdi bu motifleri tamamının da kenarlarını döndüm. Bu motifleri bu şekilde konumlandırarak şöyle bir tanesi tabana gelecek ve diğerleri çevresinde bu şekilde birleştireceğiz. Birleştirirken kağıt ipimizi kullanacağız. Hemen kağıt ipimi de alıyorum. Tığ olarak şöyle 4 numara tığ kullanacağım. Motifleri örerken de orta kalınlıktaki pamuklu ip içinde 4 numara motif tığınızı kullanabilirsiniz. Ben biraz bol ördüm. Dilerseniz bu tığ yardımıyla da hem kağıt ipi hem bu pamuklu ip kısmını da örebilirsiniz. Arka yüzlerinden araya tül koyarak bir ütüledim arkadaşlar. Şöyle biraz düzenledim. Zaten tutkallama yapacağız. Böyle form vermesi açısından. Şimdi şöyle bir birleştirme olacak. Şöyle ikisini alayım.
Öncelikle bir kenar bir birleştirmesi yapalım. Şöyle ipimi kilitliyorum. Kağıt ipimi. Şimdi şu yandan birleştirelim. Şu ilk trabzanın üzerinden alacağım. Şöyle bir kilitleyeceğim. Ardından bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yapacağım. Bu başlangıç için. Sonra diğer ilmeğe yanındakini atlıyorum. Şu kağıt ipimi arada yürüteceğim. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Başına dolamıyorum. Tığımda ilmeğim var. Yanındakinden ikisini, bu motiften ikisini alıyorum. Son bitirdiğimiz sıradaki sık iğneleri kullanıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakini atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir yanındakini atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Her bir boşlukta birer sık iğnemiz olmuş olacak. İlmekleri atlamamaya ve birbirlerine eşit olacak şekilde getirmeye özen gösterin lütfen. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Evet. Bunu da yapalım, bir bakalım. İlerleyişimiz nasıl olacak? Bakın. Kağıt ipi birazcık şöyle el yordamıyla düzelteceğiz. Bu şekilde bir hal almasını istiyoruz. Şöyle havada kalacak. Sık iğne ile birleştireceğiz. Şimdi aşağıya kadar gelelim. Her birine bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Bol bir şekilde örün. Şimdi şu V'nin içerisinde 2 tane yapmıştık. Onun bir tanesini alıyorum. Şöyle kalacak. Şimdi buraya bir tane olacak. Şu kenar olacak. Buradan devam edeceğim. Şu bir taneyi boş örüyorum. Diğer bir taneyi de şu yanından alacağım. Bu motifimle birlikte öreceğim. Hemen yanındakine geçiyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yine hepsine bir tane yaparak örmeye devam ediyorum. Şöyle el yordamıyla düzeltelim. Bakın bu şekilde bir alt taban döneceğiz şimdi. Şöyle tek tek yapmaya devam edelim. Köşeye geldiğimizde yine nasıl yaptığımı tekrar göstermiş olacağım arkadaşlar. Yeniden bir bakmış olalım. Sayılarımız eşit. Karşılıklı gelecekler. Şimdi bir tanesini boş yapıyorum. Köşedekinin bir tanesini boş yapıyorum. Diğerine şöyle motiflerimin düz kısmını koyuyorum. Düz tarafını koyuyorum. Şu tersi şöyle düz olacak. Diğerine sık iğnenin alıyorum ve tam karşılığındakini alıyorum. Şu bir, şu iki. Ve yine sık iğneleri yapmaya devam ediyorum. Her birini bir tane gelecek şekilde birleştirerek sık iğne ile devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. El yordamıyla şöyle açıyorum. Bakın.
Bu şekilde ilerliyoruz. Şu şekilde kaldıracağız çantamızı. Şöyle bir form olacak ve üzerinden şöyle örerek devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi yapacağımız işlem, burayı başa geldikten sonra diğer motifimizin de düz kısmını koyacağız. Burası çantanın dışında kalacak olan kısım. Buradan devam edeceğiz ve birleştireceğiz. Şimdi başa kadar geldim. Ne yapacağım? İlk baştaki sık iğne şöyle ilmek kaydırmayla birleştirelim. Şu aradan ilmeği arkaya alacağım. Sonra bakın şuraya birleştirelim. Yine ilmek kaydırmayla. Koparıp yeniden bağlamamak için yapıyorum bunu. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tam ortasındayım motiflerin. Ne yapacağım? Burada bir sık iğnemiz kalmıştı. Birincisini yapmıştık. Bir tanesi kalmıştı. Burada da diğeri kalmıştı. Karşılıklı olarak sık iğne ile devam ediyorum. Bir yandakini atlıyorum. Bir yandakinden devam ediyorum. Yine her birine bir tane yapıp başa kadar tamamlayacağım. Şimdi bir bakalım. Bakın. Bakın. Şöyle tabandan yaptık. Buradan yükseldik. Şu ilk başladığımız yer şöyle içeriden düzelteyim. Evet. Şöyle. Şimdi yukarıya kadar çıkacağım. Ve birinci tarafı kenarı tamamlamış olacağım. Ardından buraya aynısını yapacağız. Ardından buraya yapacağız. Ve adeta bir kutu formu vererek etrafını dönmüş olacağız. Daha sonra da ağız kısmına nasıl çalışacağımızla devam edeceğiz. Ben diğer kenarları da yapayım. Ağız kısmı için devamında buluşalım. Şimdi üç kenarı ben tamamladım. Fakat nasıl başladığımla ilgili size de göstermek istiyorum. O yüzden dördüncü kenarı bıraktım arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptım. Şu aradaki bacaklardan iki tanesini aldım. İpimi geçirdim. Burada bir düğümledim. Sonra başlangıcını öreceğim tarafa doğru çevirdim. Tekrar tığımla şuradan şöyle bir ip alıp kancasıyla, evet, şöyle bir zincir çektim. Ardından şu bir tanesini zaten örmüştük. Diğer kalan boş ilmekle tam karşılığına sık iğne yaptım. Başlangıçlarımı böyle belirledim arkadaşlar. Bunu da görmüş olmanızı istedim sizin de. Sonra karşılıklı olarak yine sık iğnelerimizi yapmaya devam ettim. Şöyle. Bakın göstermiş olayım köşeleri de. Şöyle. Şöyle yapmış olduk. Bakın. Bu şekilde köşeden yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi sayıları da vermedim arkadaşlar. Onları da bir tekrar etmiş olalım sizinle. Örerken başlangıç noktasını vermiştim ama son sıralardaki sayıları da bir tekrar söylemiş olalım. Şimdi ne yaptık? Bizim burada 24 adet sarı fıstığımız vardı. Üzerine yeşil iple devam ettik ve oluşturduk. Arada 5 tane çift üçlü trabzan çıkarttık. 5 adet, 6 adet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet. Şimdi köşelerdeki V'lerle birlikte bakalım. Köşelerdeki V'lerin üzerinde çift sık iğnemiz var. 2 burada var, 2 burada var. Arada 17 tane var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aralara batarak sık iğne yapmıştık. 2, 17, 2, 17, 2, 17. Toplamda etrafında 68 tane sık iğnemiz var. Ve biz bu kenarları kullanarak birleştirmelerimizi yaptık. Aradaki 17'yi kullandık. Bir buradan kullandık. Diğer biri bu tarafa bıraktık. Birleştirirken boş geçmiştik hatırlarsanız. Bu şekilde etrafındaki 68 sık iğne ile devam edeceğiz. Şimdi birleştiriyorum. Ardından ağız kısmı için biraz önce de söylediğim gibi devam edeceğiz. Yine sayıları vereceğim size. Evet.
Şimdi çantamızın kenar kısımlarında, duvar kısımlardan şöyle yukarıya doğru yürüterek geldim. Bu şekilde bir form oluştu. Şöyle göstermiş olayım. Alt tabanı da. Şimdi ağız kısmını şu şekilde tutup karşılıklı birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi arada 17 sık iğne var demiştim. Başlarda birer tane var. 19 sık iğne. Dolayısıyla 19'ar sık iğnemiz var burada. Toplamda 76 adet olmuş olacak. Şimdi ben bütün başları şu an içerisine çektim. Yeniden bir başlangıç yapacağım. Ve etrafını ilk sıra olarak kağıt ipimizle bir sıra sık iğne döneceğiz. Buradan devam ediyorum. Yine bir sık iğne yaparak sola doğru devam ediyorum. Her birine bir sık iğne yapıyorum. Aradaki birleştirmeyi nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Evet, ulaştık. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi şu ortada ördüğümüzün sağından kullandığı sık iğne ile birlikte solundan kullandığı sık iğne ile birlikte alıyorum. Bir tane de yapacağımız sık iğneyi alıyorum ve hepsini bir çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. Bakın, şunu kullandık. Bir sağ tarafını, bir sol tarafını. Şimdi tekrar yapalım. Tekrar etmiş olalım. Kaç tane yaptık? Bir tane burada yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın şimdi şu iki tarafı var sık iğnenin. Bir tanesini alıyorum. Kullandığı sık iğne ile birlikte alıyorum. Bunu da alıyorum. Kullandığı sık iğne ile birlikte alıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Ardından şu kullanacağımız sık iğneyi de alacağız. Bir tane sık iğne yapmış olacağız yani. Bunu yapacaktık. Hepsini bir toparlayıp yapmış olduk. Şöyle de yükseltmiş olduk. Köşelerimizi birleştirmiş olduk. Bizim için yeterli olacak. Şimdi bütün etrafını dönelim. Sarı ipimizle bir üst sıradan devam edeceğiz. Şimdi tamamladım etrafını. Bir tur döndüm. İpimi kestim. Sarı ipimle devam edeceğim. Sarı ipime şuradan ipimi kilitleyeyim. 4 numara tığımla devam edeceğim. Dediğim gibi motifleri de örebilirsiniz bu tığla. Elinizin ayarına göre bakabilirsiniz. Şimdi ipi kilitledim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir başını alıyorum. Çünkü tekli trabzan yapacağız. Şöyle bir tekli trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yani buradan gelenin sağını yaptık. Şimdi solundakine geçiyoruz. Şöyle ipleri de arasından yürüteceğim. Şöyle başına doluyorum. Bir sonrakine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakine bir tekli trabzan yapıyorum. Şu ipleri arkada bırakalım. Her birine bir tekli trabzan yapacağım. Şöyle bir bakalım. Bakın. Bu şekilde devam edeceğiz. Kağıt iple kontrollü örmeye çalışın. İpin sıkılık ayarını ona göre ayarlayın arkadaşlarım. Biri çok sıkı, diğeri gevşek
olmasın. Yani kağıt ipe göre ayarlarsanız daha uygun olur. Çünkü kağıt ip daha geniş duracaktır. Pamuklu ipinizi çok sıkmamaya özen gösterirseniz bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi her birini bir tane yaparak devam ediyorum. Zaten ilk sırada ayarlamış olduk. Onun üzerine şöyle yaparak devam edeceğiz. Bakın. Gördünüz mü? Şekilleniyoruz. Şimdi her birine bir sık iğne düzeltiyorum. Tekli sık iğne dönerek sarı iple 4 sıra tamamlayın arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Kağıt ipimizle gitmiş olduğumuz bir sıra sık iğnenin üzerine 4 sıra tekli trabzanla her bir ilmeğe batarak tamamlıyoruz. Dördüncü sıramın son sık iğnelerini yapıyorum. Şöyle de göstermiş olayım arkadaşlar. Başını doluyorum. Şu araya batıyorum. Şuraya değil. Altlarda yaptığımız gibi tam arasından alıyorum. O yüzden şöyle görüntümüz oluyor. Bakın. Bu görüntü de çok hoşuma gidiyor benim. Tam aralarından batarak tekli trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 5. sıradayım. Ne yapacağımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Tutamak yeri için bölüm ayarlayacağız. Şöyle birkaç tane yapayım. Bakalım. Şimdi hatta şuradan 2 tanesini daha sökeceğim. Şimdi şu iki motifi, iki birleşim yerinin motifin başlangıç kısımlarını kullanacağım. Şu arada kalan kısmı şuradan alalım ve şuradan alalım. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 boşlu, 19 tane sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. 19 sık iğne. Buraya 19 zincir çekelim arkadaşlar. Şunu da alayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bırakıp 20.ye batıyorum. Tabii şöyle başına dolayacağım. Ve bir tane tekli trabzan yapacağım. Diğerlerini de hemen çalışacağım. Diğer başa kadar. Şöyle sayarak gidelim hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi 19 yaptık. Şimdi 19 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20.ye şu başına doladım. Bir tane tekli trabzan çalışıyorum. Bakalım aradan almamışım. Aradan alacağım hemen onu. Evet. Modelimiz bozulmasın. Hepsini aynı yapalım. Şimdi bir bakalım. Şöyle karşılıklı olmuş olacak. Bakın. Şurası tutmak için bize alan olacak. Çantanın formunu düzelteceğiz. Bakar mısınız? Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Umarım siz de beğeneceksiniz. Keyifle öreceksiniz. Şimdi başlangıç noktamıza ilerleyelim. 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi şuradan şöyle ilmek kaydırma yapalım. Kaydırmamızı sıkılaştıralım. Alttan alıp bir trabzan yapalım. Tek trabzan. Başlangıç noktamız kolumuzun baş tarafına denk geliyor. Şimdi arkadaşlar 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra yapmıştık. Bir sıra yaptık. Bunu saymayalım. Şimdiden itibaren zincir üzerinden sayarak 4 sıra daha aynı şekilde örüp hemen devam edelim. Şöyle son tekli trabzanımızı da yapalım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıralara çıkarken hep ilmek kaydırma yaptık. Zincir çekip aynı yere batıp devam ettik arkadaşlar zaten. Şimdi ne yapacağız? Şimdi örgünün tersine öreceğim. Son sıram artık. 1, 2, 3, 4 sırayı da zincir üzerine tamamladıktan sonra şimdi ters sık iğne ile kenar gideceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sık tekli trabzanın içerisinden batıyorum. Bakın geriye batıyorum, ipimi alıyorum ve kapatıyorum. Birkaç çeşit kenar süslemesi tarifim var arkadaşlar. Onların linkini de bırakayım. Onları da izleyebilirsiniz. Şöyle geriye alıyorum ve kapatıyorum. Şimdi sola doğru gitmiştik. Sağa doğru giderek kenar bitirişini yapıyorum. Bir önceki ilmeğin içerisinden, yine buradan değil tam aradan alıyorum, ipimi alıyorum, kapatıyorum. Başına dolama yapmıyoruz. Tersine sık iğne yapıyoruz. Atlamıyorum. Hepsinin arasına bir tane yapıyorum. Bütün ağız kısmına çepeçevre ters sık iğne ile döneceğim. Şimdi ben ters sık iğne ile kenar dönmeyi tamamladım. Hatta tutamaçların etrafında yaptım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Buraları da dönmenizi tavsiye ederim. Şimdi bütünleşmesi adına burada örmüş olduğumuz kağıt ip sırasına bir sıra işlem yapacağız. Şuradan başlayalım. Şimdi burada almış olduğumuz şu görüntüyü şurada da almak istiyorum. O yüzden yapıyoruz bu işlemi. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan şöyle bir sık iğne alın. İpimizi bu sefer şöyle kağıt ipimizi düğümleyerek buraya birleştirmiş olalım. Bunu içeriden çekeriz. Şimdi şöyle alttan üstten alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın şu aldığım yerden şuradan alıyorum, şuradan alıyorum. Bir defa bir sonrakine de buradan alacağım. Etrafından dolaşarak örüyorum. Bakın. Şuradan giriş yapıyorum, çıkış yapıyorum. Çıkış yaptığım yerden bir sonrakinde giriş yapmış oluyorum. Sık iğne olarak tamamlıyoruz. İlmeğin etrafından alıyorum ve örüyorum. Bakalım şimdi şöyle bir el yordamıyla düzeltelim. Şöyle yapalım. Bakın. Şurayı etraflıca tamamlasın istiyorum. Daha hoş bir görüntü almış olacağız. Orada da bir doluluk olmuş olacak. Şimdi şöyle alalım. Etrafından dolaşalım. Her birine bir tane yapmayı unutmayın. Tığınızla giriş yapıyorsunuz. Şuradan çıkış dediğim yer burası. Bir sonrakinde buradan batıyorum. Muhakkak bunu her bir ilmekte uygulamanız lazım. Şimdi etraflıca ben hızlıca dönüyorum. Nereleri yapıyoruz? Ağız kısmını şöyle göstereyim tekrar. Ağız kısmını etrafını tamamen dönüp başlangıç noktama geliyorum.
tamamlamış oldum. Şöylece etraflıca döndüm. Arkadaşlar bitişinde de çok güzel, çok memnun edici bir sonuç oluyor. Bu şekilde de kullanabileceğiniz bir kesevari, kutuvari bir çanta olmuş oluyor. Elinizde kullanabilirsiniz. Bir köşede organizer olarak kullanabilirsiniz. İçerisine eşyalarınızı koyup konumlandırabilirsiniz. Çok güzel bir duruşu var. Zaten renkleri belki de benim çok sevdiğim tonlar olduğu için çok hoşuma gitmiştir. Sizin de çok güzel renkler çalışacağınıza eminim, zevkinize göre. Bir köşede de tutabileceğiniz dekoratif bir ürün olarak da kullanabilirsiniz. Özellikle her detayı, ağız kısmı, motif kısımları benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Salaş seviyorsanız. Ben kendim için bunu tutkallayarak kullanacağım. Tutkalla yapabilirsiniz. Çiçek tutkalı kullanabilirsiniz. Tutkalladıktan sonra da sonucunu paylaşacağım size videonun devamında arkadaşlar. Şimdilik hepimizin ellerine sağlık. Ben işlemi yapıp hemen geliyorum. Ben çantamı tutkalladım arkadaşlar. Çiçek tutkalıyla. Tabi hemen dönüş yapamadım. Aradan 48 saat geçti. Tutkalım iyice kurudu. Kendim kuruma aşamasında şekillendirdim. İçerisine bir balon koyaraktan önce kurumaya bıraktım. Tamamen alt tarafı kurumadan balonu içerisine patlattım ve baş aşağı şöyle bir bardak üzerinde, kağıt bir bardak üzerinde konumlandırarak alt tarafının da kurumasını sağladım. Buralara çok fazla tutkal sürmedim. Yan taraflarında daha fazla var. Ölçü olarak da yarım bardak tutkala yarım bardak su kattım, birebir ölçüde. Bana yeterli oldu. Bu şekilde kullanımınızı da rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi tutkalsız da kullanabilirsiniz. Ben böyle elimde kullanmak için uygun olacağını düşündüm. Bu şekilde kullanacağım. Hepimizin ellerine sağlık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.